Merhaba. Bugün zenginler gibi düşünmenin ve para ile olan bakış açımızı değiştirmenin yollarını keşfedeceğiz. Zenginlik, birçok insan için sadece maddi bir durum değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Zenginler, finansal başarılarının yanı sıra yaşamlarını nasıl yönettikleri, fırsatları nasıl değerlendirdikleri ve riskleri nasıl aldıkları ile dikkat çekerler. Ancak zengin olmak sadece para kazanmakla ilgili değildir. Bu, bir zihin yapısına ve düşünce biçimine sahip olmayı gerektirir. Zenginler, parayı yalnızca bir araç olarak görmekle kalmaz, aynı zamanda onu bir fırsat yaratma aracı olarak kullanırlar. Bu bağlamda, zenginlerin düşünce yapısını anlamak, kendi hayatımızda nasıl daha başarılı olabileceğimiz konusunda bize önemli ipuçları sunar. Zenginlerin düşünce yapısında birkaç temel unsur bulunmaktadır. Bunlar arasında fırsatları görmek, yatırımlar yapmak, uzun vadeli düşünmek, risk almak ve zihni geliştirmek yer alır. Zenginlerin düşünce yapısı fırsatları görmek. Zenginler her durumda fırsatlar arar ve bunları değerlendirmek için sürekli bir çaba içindedirler. Sorunlarla karşılaştıklarında bu durumu bir engel değil, bir fırsat olarak görürler. Bu bakış açısı onları diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Zenginler hayatlarının her alanında fırsatlar yaratmaya çalışır. Örneğin, iş dünyasında bir sorunla karşılaştıklarında bu durumu çözmek için yeni bir ürün veya hizmet geliştirme fırsatı olarak görürler. Bu şekilde zenginler sadece mevcut kaynakları değil, aynı zamanda potansiyel fırsatları da değerlendirerek büyümeyi hedeflerler. Yatırımlar, zenginler, parayı harcamak yerine yatırımlara yönlendirirler. Harcama alışkanlıklarını dikkatlice yönetir ve tasarruf yapmayı öncelik haline getirirler. Yatırım yaparak paralarının değerini artırmayı hedeflerler. Bu nedenle zenginler için tasarruf etmek sadece birikim yapmak değil, aynı zamanda gelecekte daha fazla kazanmanın bir yoludur. Yatırımlarını çeşitlendirerek risklerini minimize ederler. Hisse senetleri, gayrimenkul, girişim sermayesi gibi farklı alanlara yatırım yaparak finansal portföylerini dengelerler. Uzun vadeli düşünme kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli hedeflere odaklanırlar. Zenginler genellikle gelecekteki getirileri düşünerek hareket ederler. Bu, sabırlı olmalarını ve zamanla büyüyen bir servet inşa etmelerini sağlar. Uzun vadeli düşünmek sadece finansal yatırımlarda değil, aynı zamanda kişisel gelişimde de geçerlidir. Zenginler, kariyerlerinde ilerlemek için sürekli olarak yeni beceriler edinir ve kendilerini geliştirirler. Bu süreçte sabır ve azim göstererek hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları atarlar. Risk almanın önemi risk almak, zenginler gibi düşünmenin temel unsurlarından biridir. Zenginler, risk almayı bir fırsat olarak görürler. Ancak risk almak, iyi bir planlama ve analiz gerektirir. Zenginler, risk alırken belirli stratejiler uygularlar. Öncelikle, araştırma ve analiz yaparak hangi yatırımların potansiyel getiri sağlayabileceğini değerlendirirler. Ayrıca, risklerini minimize etmek için portföylerini çeşitlendirirler. Risk türleri. Finansal risk, yatırımların değer kaybetmesi. Zenginler, bu riski minimize etmek için portföylerini çeşitlendirirler. Pazar riski, ekonomik dalgalanmalar. Zenginler, piyasa trendlerini takip ederek bu riski yönetirler. Operasyonel risk, iş süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar. Zenginler, iş süreçlerini optimize ederek bu tür riskleri en aza indirirler. Risk alma stratejileri. Zenginler, risk alırken belirli stratejiler uygularlar. Araştırma ve analiz. Yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yaparlar. Piyasa koşullarını, sektör trendlerini ve potansiyel getirileri değerlendirirler. Küçük başlamak. Büyük yatırımlar yapmadan önce küçük adımlarla başlarlar. Bu sayede risklerini azaltır ve deneyim kazanırlar. Çeşitlendirme. Yatırımlarını çeşitlendirerek risklerini dağıtırlar. Farklı sektörlere ve varlık sınıflarına yatırım yaparak olası kayıpları minimize ederler. Zihin yapısını geliştirmek, zenginler gibi düşünmenin önemli bir parçasıdır. Zihin yapısını geliştirmek için dikkate almanız gereken bazı noktalar. Pozitif düşünce. Zenginler,
olumsuz düşünceleri bir kenara bırakır ve olumlu sonuçlara odaklanırlar. Pozitif düşünce, motivasyonlarını artırır ve zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırır. Sürekli öğrenme. Hayat boyu öğrenmeyi benimserler. Yeni beceriler edinmek için sürekli çaba gösterirler. Eğitim, seminerler ve kitaplar aracılığıyla kendilerini geliştirirler. Hedef belirleme. Belirli hedefler koymak, zihin yapısını geliştirmenin önemli bir yoludur. Hedefler, bireylerin odaklanmasını sağlar ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olur. Duygusal zeka. Duygusal zekalarını geliştirerek sosyal ilişkilerini güçlendirirler. Empati kurma, duyguları anlama ve yönetme becerileri, zenginlerin iş hayatında daha etkili olmalarını sağlar. Açık fikirli olmak. Yeni fikirlere ve farklı bakış açılarına açıktırlar. Bu, onları yenilikçi düşünmeye ve yaratıcı çözümler bulmaya teşvik eder. Başarılı insanların alışkanlıkları. Zenginler gibi düşünmek için, başarılı insanların alışkanlıklarını benimsemek de önemlidir. İşte bazı alışkanlıklar. Düzenli okuma. Başarılı insanlar sürekli olarak kitap okur ve kendilerini geliştirirler. Bu, bilgi birikimlerini artırır ve yeni perspektifler kazandırır. Günlük tutma. Hedeflerini ve ilerlemelerini takip etmek için günlük tutarlar. Bu, motivasyonlarını artırır ve kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olur. Zaman yönetimi. Zamanlarını etkili bir şekilde yönetirler. Önceliklerini belirleyerek en önemli işlere odaklanırlar. Ağ kurma. Başarılı insanlar etkili bir ağ oluşturma konusunda aktiftirler. İş dünyasında bağlantılar kurmak, yeni fırsatlar yaratmalarına yardımcı olur. Zenginler gibi düşünmenin faydaları. Zenginler gibi düşünmek sadece finansal başarı ile sınırlı değildir. Bu düşünce tarzı, kişisel gelişim, ilişkiler ve genel yaşam kalitesi üzerinde de olumlu etkiler yaratır. İşte bazı faydalar. Artan motivasyon. Zenginler gibi düşünmek, bireylerin motivasyonunu artırır. Hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba gösterirler. Gelişen ilişkiler. Açık fikirli olmak ve empati kurmak, sosyal ilişkileri güçlendirir. Bu, iş dünyasında ve özel hayatta daha sağlam bağlantılar kurmalarını sağlar. Daha iyi karar verme. Zenginler gibi düşünmek, bireylerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Araştırma ve analiz yaparak daha iyi sonuçlar elde ederler. Finansal özgürlük. Zenginler gibi düşünmek, finansal özgürlüğe giden yolda atılacak ilk adımdır. Yatırım yapma ve tasarruf etme alışkanlıkları, bireylerin mali bağımsızlıklarını artırır. Sonuç olarak risk almak ve zihin yapısını geliştirmek, zenginler gibi düşünmenin önemli parçalarıdır. Zenginler, risk almayı bir fırsat olarak görür ve bu fırsatları değerlendirmek için stratejiler geliştirirler. Zihin yapısını geliştirmek, finansal özgürlüğe giden yolda atılacak ilk adımdır. Unutmayın ki her büyük başarı bir risk alma eylemi ve sürekli bir öğrenme süreciyle başlar. Şimdi harekete geçin ve zihin yapınızı geliştirmeyi öğrenin.